Herkese merhaba. Bugün de sizlerle görmüş olduğunuz bu kare motif çalışmasını yapacağız. Gördüğünüz gibi çiçekli bir motif çalışması. Motifleri yaparken ben koton ipler kullandım. Benim kullanmış olduğum koton ipler biraz kalın ve sert bir yapıya sahip. Ayrıca 3,5 milimetre tığ kullandım. Bu tarz sert iplerle daha küçük numaralı tığlar kullandığınız zaman örmesi biraz daha kolay oluyor. Evet, motiflerimin ölçüsü şöyle 15 santimetre oldu. Sizler de kullanacağınız iplere göre tığ numaralarınızı ayarlayarak kolaylıkla örebilirsiniz. Hazırsanız ve hemen aşağıdaki abone ol butonuna bastıysanız hemen başlayalım. Motifimiz için toplamda 5 renk kullanacağım. Hemen ilk rengimle başlıyorum. Tığıma bir başlangıç ilmeği attım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. İlkinin içine batıyorum. Şöyle kaydırmayla kapattım. 1, 2 ve 3 zincir çekiyorum. Bu bizim ilk trabzanımız. Daha sonra 2 zincir daha ekliyorum. Yani toplamda 5 tane zincirimiz var. Hemen halkamızın içine bir ikili trabzan. 2 zincir, tekrar bir ikili trabzan. 2 zincir, bir ikili trabzan. Toplamda 8 tane ikili trabzanımız olacak ve aralarda 2 zincirimiz var. 8 ikili trabzanımı tamamladım. Şimdi sona geldiğimiz zaman tekrar 2 zincir çekiyorum. 1, 2, 3. zincirin içine batıp burayı kaydırmayla kapattım. Şimdi tekrar aynı rengimizle devam ediyoruz. Şu ipimi de burada keseceğim. Şöyle aradan çıkıyor. Şimdi zincir çekmeden hemen ilk boşluğun içinden bir ilmek aldım ve tığımdakinin içinden geçirerek kaydırma yaptım. 1, 2, 3 zincir çektim. Şimdi boşluğun içine 3 ikili trabzan. Baştaki zincirimizle beraber 4 ikili trabzanımız var. 3, şöyle 4 tane oldu. Şimdi arada bir zincirimiz var. Hemen sıradaki boşluğa 4 ikili trabzan. Evet, ikinci sırada boşluklara 4 ikili trabzan, aralarda bir zincirimiz var. İkinci sırayı tamamladım. Sona geldiğim zaman trabzanlarımı yaptıktan sonra yine bir zincir çektim. Buraya kaydırmayla bağladım ve zincir çekmeden ipimi uzun bırakarak kesip daha sonra arkadan tığımı geçirerek ipimi arkaya çektim. Çünkü zincir çektiğimiz zaman burada yükselti oluşuyor. Hep aynı şekilde kapanışları yapıyorum. Hemen ikinci rengimle devam edeceğim. Şimdi her bir zincir boşluğuna şöyle herhangi bir zincir boşluğuna batıyorum. Buraya şöyle bir sık iğne yaparak başladım. Hemen şöyle kenara çektim. Toplamda 3 tane zincirimiz olmuş oldu. Şimdi burada şöyle ipimi bu tarafa alarak gizliyorum. 3 ikili trabzan yapacağım. Arada bir zincirimiz var. Tekrar aynı yere 3 ikili trabzan. Evet, şimdi zincir çekmeden sıradaki bir zincir boşluğuna 3 ikili trabzan, tekrar bir zincir ve aynı yere 3 ikili trabzan yapıyoruz.
Üçüncü sırayı tamamladım. Sona geldiğim zaman zincir çekmeden hemen bu ilk zincirin ilk trabzanın tepesine battım ve kaydırma yaptım. Tekrar zincir çekmeden ipimi uzun bırakarak kestim. Hemen şöyle kaydırma yapmış olduğum zincire arkadan tığımı geçirdim. İpimi arkaya çekiyorum. Evet, dördüncü sırayla devam edeceğiz. Şimdi rengimi değiştiriyorum. Hemen yeşil rengimle devam edeceğim. Şimdi motifimizi kareye çevireceğiz artık. Tığıma bir ilmek attım. Herhangi bir, şöyle bakın, şu bir zincir boşluğundan değil, şu aradaki boşluğa batıyorum. Buraya bir sık iğne yaptım ve 2 zincir çektim. Şimdi buraya şöyle bir ikili trabzan yapacağım ama 3 seferde çıkarak ilkinden tek, ikisini birlikte, ikisini birlikte. Şimdi bu bizim ilk köşemiz ve yarım köşe olarak başladım. 2 3 zincir çektim. Yani sadece 2 tane trabzanımız var. Sıradaki bir zincir boşluğuna bir ikili trabzan, 1 2 3 zincir, sıradaki boşluğa bir ikili trabzan, tekrar 3 zincir. Çok sıkı çekmeyelim zincirlerimizde. Yine bir zincir boşluğuna bir ikili trabzan. Şimdi 3 zincir ve bir ip aldım. Şimdi üçlü trabzan yapmıyorum ama 3 kere de çıkıyorum. Bunu karıştırmayalım. Üçlü trabzan yaptığım zaman tığıma 2 defa ipimi alıyorum. Şimdi burada ilkinden tek, ikisini birlikte, ikisini birlikte şeklinde uzattım. Tekrar ilkinden tek, ikisini birlikte, ikisini birlikte. Arada 3 tane tek trabzanımız var. 1 2 3 zincir. Tekrar aynı yere 2 ikili trabzan yapıyoruz 3 seferde çıkarak. Evet, şimdi tekrar 3 zincir, yine sıradaki bir zincir boşluğuna bir ikili trabzan, 1 2 3 zincir, yine araya battım, bir ikili trabzan, 3 zincir, tekrar sıradaki bir zincir boşluğuna, bakın burada ipim var, şöyle ipimin de üzerine bir ikili trabzan yaptım. Tekrar 3 zincir. Şimdi köşe yapacağız. Bakın 3 tane trabzan yaptım. Yine ipimi burada tuttum. Buraya köşe yapıyoruz. 2 ikili trabzan, 3 seferde çıkarak 3 zincir, tekrar 2 trabzan. Dördüncü sırayı tamamladım. Şimdi sona geldiğimiz zaman bakın burada yarım köşe yapmıştım. Tekrar boşluğun içine 2 tane trabzan yaptım. Hemen köşeyi kapatırken şöyle bir ip aldım. İlk zincirin içine batıyorum. Buradan bir ilmek aldım. 3 tane ilmeğim var. Hepsini birlikte kapattım. Bir zincir çektim ve ipimi kesiyorum. Şimdi yine yeni rengimle devam edeceğim. Şöyle tığıma bir ilmek attım. Herhangi bir köşe boşluğuna batıyorum. Bir sık iğne yaptım. Tekrar 2 zincir çektim. Şimdi yine trabzanlarımızı ilkinden tek, ikisini birlikte, ikisini birlikte şeklinde yapıyorum. 2 trabzan yaptım bu şekilde. Şimdi zincir çekmeden sıradaki boşluğa 3 ikili trabzan. Sıradaki boşluğa 3 ikili trabzan. Bundan sonra hep aynı şekilde ilerleyecek. Boşluklara 3 ikili trabzan, köşelerde yine 3 ikili trabzan, 3 zincir ve yine 3 ikili trabzan şeklinde devam edeceğiz. Bu şekilde 3 sıra öreceğiz.
Hemen diğer motifimin üzerinde göstereceğim. 3 sırayı tamamladıktan sonra birleştirmeyi göstereceğim. Köşelerde de üçer seferde çıkmayı unutmayalım. Yani ilkinden tek, diğerinden ikisini birlikte ve son ikiyi birlikte topluyorum. 3 zincir, tekrar 3 trabzan. Evet, şöyle motifimin üzerinde göstermek istiyorum. Bakın buraya geldiğimiz zaman yine yarım köşemizi tamamlayacağız ve yeni sırada farklı bir renkle devam edebilirsiniz. Dilerseniz son sıralara aynı renkle de yapabilirsiniz. Ve üçüncü sırayı da tamamladıktan sonra birleştirmeyi göstermek için tekrar geliyorum. Evet, ben 2 sırayı tamamladım ve 3. sırada birleştirmeye başlayacağım. Şöyle 2 kenarı tamamladım. Burada köşeye geldiğimiz zaman bir zincir çektim. Hemen şöyle bakın, ikisinin de ters yüzü birbirine bakacak şekilde karşı tarafa boşluğa atladım. Bir zincir çektikten sonra bir sık iğne yaptım. Tekrar bir zincir çektim. Şimdi köşeye tekrar geliyorum ve şöyle bir trabzanımı yaptım. İlmeğimi çıkardım. Sıradaki ilk trabzanın şöyle üzerinden bu ilmeğimi taktım. Buradan çektim. Tekrar ikinci trabzanımı yapıyorum. Hemen ilmeğimi çıkardım. Sıradaki trabzanın şöyle arkadan tığımı geçirdim ve ilmeğimi öne çektim. Burada ilmeğimi çektikten sonra zinciri çekmiyorum. Direkt ipi alıp tekrar trabzanımı yapıyorum. Bir kez daha göstereceğim. İlmeğimi çıkartıyorum ve sıradaki, burada atlama yapmayalım. Sıradaki trabzanın arkasından şöyle ilmeğimi çıkardım. Şimdi tekrar boşluğa geldim ve ikili trabzanımı yaptım. İlmeğimi çıkardım. Sıradaki trabzanın arkadan battım ve ilmeğimi öne çektim. Tekrar hemen ikinci trabzandayım. Buradan şöyle batamadım. Evet, buradan yine ilmeğimi çektim ve üçüncü ikili trabzanımı yaptım. Yine aynı şekilde ilmeğimi öne çekiyorum. Hemen şuraya bir tane trabzan yapıp göstereceğim. Şöyle. Evet. Şimdi ben bu şekilde yapıyorum. Sizler dilerseniz yine burada köşeyi bu şekilde birleştirdikten sonra 3 tane trabzanınızı yapıp şu karşı tarafa bir zincir çekip bir sık iğne ya da sadece sık iğne yapıp buraya gelerek 3 tane trabzanınızı yapıp karşı tarafa sık iğne yaparak da birleştirme yapabilirsiniz. Ben bu şekilde hiç boşluk kalsın istemedim. Böyle bir birleştirme yapmak istedim. Evet, motifimizin ve birleştirmemizin anlatımı bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın.